Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün bayan örgülerinde ve bebek örgülerinde kullanabileceğiniz yapımı oldukça kolay bir örgü modeli hazırladım sizlere. Modelim 3 ilmekle yapılıyor. Aralarda ikişer tane ters ilmek kullandım. Toplamda 5 ilmek ve katlar olarak ayarlamanız gerekiyor. 5, 10, 15 şeklinde ilmekleri ayarladıktan sonra en son 2 tane ilmek ilave ediyoruz. Ben 17 ilmek ile örgüme başlıyorum. Şu anda örgümün arka sırasındayım. İlk sıradayım. Başlangıç ilmeklerini örmeden alıyorum. Devamındaki ilmeği düz örüyorum. 2 düz ilmekle başlıyoruz. 3 ters ilmekle devam ediyoruz. Tekrar 2 düz ilmek arada örüyoruz. 3 tane ters ilmek örerek modelimizi kuruyoruz. Örgümüzün ön yüzündeyiz ve ikinci sırasındayız. Başlangıç ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki ilmeği ters ördüm. Modelimizi oluşturan 3 tane düz ilmeğe gelince ilk ilmeği düz örüyorum. 1 ilmek artırıyorum. İkinci ilmeği düz örüyorum. 1 ilmek artırıyorum. Üçüncü ilmeği düz örüp 1 ilmek artırıyorum. Aradaki 2 tane ilmeği ters olarak devam ediyorum. Aynı şekilde modelimin olduğu bu 3 tane düz ilmeği örerken aralarda birer tane artırma yapıyorum. Örgümün arka sırasındayım ve 3. sıradayım. Başlangıçtaki 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ters ilmeklerime gelince burada doladığım ilmekleri serbest bırakarak ilmeklerimin boyunu uzattım. Şişime geriye aldım. İlk ilmekle ikinci ilmeğin ara boşluğundan giriyorum. Bir tane ilmek alıyorum. Sonra bir sonraki ilmeğin ara boşluğuna giriyorum. Bir tane ilmek alıyorum. En son 3. ilmeğin ara boşluğuna girerek 3. ilmeğimi çıkartıyorum. Arasına girdiğim 3 ilmeği birlikte düz örerek 4. ilmeği elde ediyorum. Arada 2 tane ilmeğimi düz örüyorum. Burada aradaki doladığımız ilmekler ilmeklerinin boyunu uzatmak için kullanılıyor. Bunları serbest bırakıp ilmeklerimizin boyunu uzattıktan sonra ilk ilmeğin ara boşluğundan yeni bir ilmek alıyoruz. İkinci ilmeğin ara boşluğundan ikinci ilmeğimizi alıyoruz. Üçüncü ilmeğin ara boşluğundan üçüncü ilmeğimizi alıyoruz. En son arasına girdiğimiz 3 ilmeği düz örerek topluyoruz ve 4. ilmeği elde ediyoruz. 3 ilmekten 4 tane ilmek elde etmiş oluyoruz. Örgümüzün ön sırasındayız ve 4. sıradayız. Başlangıçtaki 2 ilmeği ters olarak örüyoruz. Modelimize gelince burada 4. son olan ilmeği diğer 3'ün üzerinden atlatıyoruz. Örmeden bekletiyoruz. Diğer 3 ilmeği düz olarak örüyoruz. Başlangıçta örmeden atlattığımız ilmeği bu 3 ilmeğin üzerinden tekrar atlatıp bırakıyoruz. Ve sayımız eski haline gelmiş oluyor. Sondaki ilmeği örmeden diğer şişe alıyoruz. 3 ilmeği düz ördükten sonra bu ilmeği tekrar bu 3 ilmeğin üzerinden atlatıp serbest bırakıyoruz. Modelimizi böylece tamamlamış olduk. Bundan sonrasında örgünün ilk başlangıcındaki işlemleri tekrarlayarak
devam etmemiz lazım. Şu anda örgümün arka sırasındayım. 2 ilmeğimi düz, 3 ilmeğimi ters şeklinde sıra boyunca örüyorum. Örgünün ön yüzüne geçtiğimiz zaman 2 ters ilmeği örüyoruz. Düz ilmeklere gelince aralarda birer tane dolayarak ilmek artışı yapıyoruz. Aralarda ikişer tane ters ilmeği örerek modelimizi sıra boyunca devam ettiriyoruz. Örgümüzün arka sırasına geçtiğimiz zaman başlangıçtaki 2 ilmeği düz olarak örüyoruz. Dolayarak artırdığımız ilmekleri serbest bırakıyoruz. Bu 3 ilmeğin boyunu uzatıyoruz. Şişime geri aldım. Önce ilk ilmeğin ara boşluğundan bir ilmek aldım. Sonunda ikinci ilmeğin ara boşluğundan ikinci ilmeği çıkartıyorum. Üçüncü ilmeğin ara boşluğundan üçüncü ilmeği çıkartıyorum. Ara boşluklarına girdiğim 3 ilmeği düz örerek topluyorum. Böylece 4 tane ilmek elde etmiş oluyorum. Örgümüzün ön yüzündeyiz ve son sıradayız. Başlangıçtaki 2 ilmeği ters olarak örüyoruz. Burada 4 tane ilmeğe geldiğimiz zaman dördüncü yani son ilmeği diğerlerinin üzerinden atlatıyoruz. Ve kalan 3 ilmeğimizi düz örüyoruz. Örmeden atlattığımız ilmeğimizi bu 3 ilmeğin üzerinden atlatarak serbest bırakıyoruz. Böylece sayıyı tekrar eski haline getirmiş oluyoruz. Üç numara şiş ile bu parçayı çalıştım. Burası da örgümüzün arka yüzü. Lastik gerektirmeyen bir örgü modeli. Dilerseniz lastiksiz olarak da çalışabilirsiniz. Herkese kolay gelsin.